Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. 10 katı birden açtığımız harika bir tarif hazırlıyorum. Kat kat yumuşacık, muhteşem oluyor. Asla bayatlamıyor, uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Evet, hiç bekletmeden tarifimize hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 2,5 su bardağı sütü geniş bir kabın içine alalım ve ılıtalım. Evet, 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Yarım su bardağı da su ilavesi yapıyorum ve karıştırıyorum. Sütün ısısı yoğurt mayalama kıvamında olacak. Bir paket kuru maya ekleyelim ve maya kabarana kadar bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi mayamız aktifleşti. Hamur yoğurma makinesinin içine alıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir miktar un ilavesi yapalım. 3 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Toplamda 10 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyelim. Kalitesine göre miktarı değişiklik gösterebilir. Evet, orta ayarda hamurumu toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde yoğruldu. Sakız gibi bir miktar un ilavesi yaparak elimle tekrardan yoğuruyorum. Üzerini kapatarak mayalanması için bekliyorum. Evet, hamurum 2 kat kabardı, gördüğünüz gibi havasını alarak tezgah üzerine alıyorum ve tekrardan yoğuruyorum. Bir miktar un ilavesi yapalım. Hamuru ortadan ikiye keselim ve tekrardan ikiye bölerek ayıralım. 10 eşit bezeye keselim. Şöyle portakal büyüklüğünde bezeler olacak. Bezelerimizi yuvarlayarak tezgah üzerinde en az 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri kenara alıyorum. Bir merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğüne gelene kadar un serperek açıyorum. Evet, son bezemi de açıyorum. ...250 gram oda ısısında beklemiş yumuşak tereyağım var. 9 bezenin üzerine
eşit miktarda bölerek bir bıçak yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Evet, yağladığımız hamurları üst üste alalım. En üst katındaki hamuru yağlamadan direkt üzerine kapatalım. Un serpilmiş bir tepsiye alalım. Hava almayacak şekilde sardıktan sonra bir gece isterseniz buzlukta, dilerseniz buzdolabının alt bölümünde bekletebilirsiniz. Evet, ben sardıktan sonra buzdolabının alt tarafında beklettim. Buzluğunuzda yer varsa buzlukta da uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Evet, ertesi gün hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Tezgah üzerine aldım. Un serperek büyütebildiğim kadar hamurumu büyütüyorum. Şöyle dikdörtgen hamur olana kadar açarak inceltiyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra pizza dilimlerine ayırıyorum. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Evet, diğer parçayı da aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Ben klasik kruvasan şeklinde hamurumu sarıyorum ve hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde hamuru hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz iç harcı koyarak da sarabilirsiniz. Ben sade olarak hazırladım. Evet, hazırladığım hamurları fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde alıyorum. Kalan hamurları da aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Evet, kalan hamurları da fırın tepsisine alıyorum. Vaktiniz varsa mutlaka tepsi mayası yaptıralım.
Üzerine bir adet yumurtayı biraz sütle çırparak her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. ...170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. Hemen fırından çıkartıyorum ve ilk sıcaklığı geçmesi için bekliyorum. Evet, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, harika oldu. Mutlaka deneyin. Uzun sürede bayatlama yapmıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.